Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere misafir ağırlamayı kolaylaştıracak, buzluğunuzda muhafaza edebileceğiniz lor peynirli rulo börek tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Böreğimizin ilk olarak iç harcını hazırlayacağız. Bunun için 300 gram lor peyniri kullandım. 1 adet yumurtanın beyazını harcın içerisine koyuyorum. Sarısını dışına sürmek için kenara ayırıyorum. 1 çay kaşığı pul biber. Benim kullandığım lor peyniri tuzsuz olduğu için 1 çay kaşığı da tuzu ekliyorum. Çeyrek demet maydanozu küçük küçük doğradım. Onu da ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Kullanmış olduğumuz bu malzemeler böreğe gerçekten çok güzel lezzet katıyor. Hazırlamış olduğum iç harcını kenara koyuyorum. Sos için derince bir kase alıyorum. İçerisine 4 yemek kaşığı yoğurt, 2 adet yumurta, yarım çay bardağı zeytinyağını koyuyorum. İsterseniz sizler bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yoğurt tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar sosu karıştırıyorum. Hazırlamış olduğumuz sosu kenara alıyoruz. Tarifimde 3 adet hazır yufka kullandım. Bir tanesini tezgahın üzerine açıyorum. İlk yufkanın üzerine biraz sos gezdiriyorum. Fırça yardımıyla sosun her tarafa gelmesini sağlıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. İkinci yufkayı alıyorum, birincinin üzerine koyuyorum. Aynı şekilde bunu da soslayacağım ve güzelce fırçayla her tarafına gelmesini sağlayacağım. 3 adet yufkayı üst üste soslayarak bu şekilde tezgahın üzerine diziyorum. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Üçüncü yufkayı da sosladıktan sonra iç harcını içerisine koyuyorum. Ben lor peyniri kullandım. Sizler istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Patatesli ya da kıymalı da gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. İç harcını yufkanın her tarafına eşit olacak oranda yayıyorum. Daha sonra karşılıklı iki tarafını içeriye doğru katlıyorum. Katlamamış olduğum bölümden başlayarak çok sıkı olmayacak şekilde rulo yapıyorum. Rulo yapmış olduğum yufkaları sonuna kadar getirmiyorum. Uç kısmını içeriye doğru katladıktan sonra kalan bölümü de sarıyorum. Rulo yaptığım yufkaları 3 parçaya kesiyorum. Daha sonra serafreşi açarak içerisine sarıyorum. Bu aşamada yufkaların hava almamasına özen gösterin. Dışarıda kalan ya da hava almış olan yufkalarınızda kuruma olabilir.
Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Hazırladığım yufka parçasını serafireşe sararak kenara koyuyorum. Tepsinin içerisine koyarak buzluğa kaldırıyorum. Donduktan sonra tepsinin üzerinden çıkartıp buzluğa direkt koyabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi hemen pişirebilirsiniz. 5 saatin sonunda sarmış olduğum yufkaları buzluktan çıkarttım. Hala donken serafireşten çıkartıyorum. Bıçak yardımıyla 2 parmak aralık bırakarak kesiyorum. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. Yufkaların hepsini bu şekilde hazırlayarak tepsinin üzerine dizeceğim. Bu börek gerçekten ev hanımlarının ya da çalışan hanımların hayatını kolaylaştıracak. Bir adet yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı sütü koyuyorum. Güzelce fırçayla çırptıktan sonra böreklerin üzerine sürüyorum. Fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Böreğimizi sıcak fırına koyacağız. Böreklerin üzerine biraz da susam serpiştiriyorum. İsterseniz sizler bu aşamada çörek otu da koyabilirsiniz. Hazırladığım börekleri 180 derecelik ısınmış fırınımıza götürüyoruz. 35 dakikanın sonunda böreklerimiz nar gibi kızardı ve güzel bir şekilde pişti. Sizlere bir de bu güzel böreğin iç dokusunu göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, iç harcıyla çok lezzetli bir börek oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Lezzetli böreğimin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.